locomotiv. Locomotiv. Chuchu, chuchu. Chuchu. Filmlerde kimi zaman insanlığa hizmet ettiğini gördüğümüz, kimi zaman da dünyayı ele geçirerek insanlığı tehdit eden robotlar. Gelecek teknolojiler sizce insanlığı hangi sona hazırlıyor? Dünya artık yolda sürücüsüz giden araçlarla, fabrikalarda insansız üretim yapan makinelerle, hastanede ameliyat yapabilen robotlarla ve daha fazlasıyla karşılaşabileceğimiz bir yer. Nasıl mı? Artificial Intelligence yani yapay zeka sayesinde. Peki nedir bu yapay zeka? Yapay zeka, insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Bir başka ifadeyle yapay zeka, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki makinelerin çeşitli faaliyetleri insanlarla benzer şekilde yerine getirme yeteneğidir. Aslında her şey, ünlü bir matematikçi ve şifre bilimci olan Turing'in "makineler düşünebilir mi?" sorusuyla başladı. Günümüzde yapay zekanın ulaştığı boyut, bu soruyu cevaplamayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Çünkü bu yeni teknolojiler artık sizinle aynı dilde konuşup sorunlarınıza çözüm üretebiliyor, günlük rutin işlerinizi sizin yerinize yapabiliyor. Yapay zekaların geleceği insanlardan ayırt edilemeyecekleri bir döneme işaret ediyor. Dünyada ve hayatımızda ses getiren yapay zeka örneklerini incelediğimizde, tarihte ilk defa vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olan dünyanın en insansı robotu Sophia ile karşılaşırız. Yine bir başka etkileyici yapay zeka örneği ise Watson. Watson, doktorların bile öngöremeyeceği kadar veriyi işleyerek teşhis ve tanıda tavsiyelerde bulunabiliyor. Hatta daha önce gördüğü hastalardan yola çıkarak tedavinin de en uygun nasıl yapılabileceği konusunda önerilerde bulunuyor. Kısa bir süre sonra hastanelerde size bakacak, tanıyı koyacak ve tedavi edecek doktorlardan biri Watson olabilir. Günlük hayatta kullandığımız en yaygın yapay zeka örnekleri arasında Siri, Google Asistan, Google Translate, Microsoft Cortana, LG buzdolapları gibi birçok uygulama bulunuyor. Tüm bu yapay zeka uygulamaları bazen basit gibi gözükse de hayatımıza birçok fayda sunuyor. Mesela modern GPS sistemleri sayesinde gideceğimiz yere en kısa zamanda ulaşabiliyoruz. Firmaların yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri sayesinde birçok sorunumuzu pratik bir şekilde çözümleyebiliyoruz. Üretimde yapay zekalı makineler kullanılarak zaman ve güç gerektiren işlerde yüksek verimlilik sağlanabiliyor. Tüm bunların ötesinde uzaya yapay zekalı robotların gönderildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani gelecek, insanlığın hala cevabını bilmediği soruların yanıtını, geliştirilmeye devam eden yapay zekalardan alacağı bir döneme işaret ediyor. Deep Learning, derin öğrenme. Şu anda ekranda açılan resimde gördüklerimizi birbiriyle ilişkilendirerek bir cümle kurmamız istenseydi, hepimiz "şapkalı çocuk köpekle oyun oynuyor" derdik. Peki makinelerin gördüklerini ilişkilendirerek anlamlandırması mümkün mü? Stanford Üniversitesi araştırmacılarından Andrea Carpetti, çalışmalarında resim tanıma ve doğal dil işleme olmak üzere iki yapay sinir ağını birleştirerek makinelerin hem resimdeki nesneleri sınıflandırabileceğini hem de aralarındaki bağlantıyı anlamlandırabileceğini ortaya çıkarmıştır. Yapay sinir ağları tıpkı insan beyni gibi nöronlardan oluşur ve tüm nöronlar birbirine bağlı olarak sonucu yani çıktıyı etkiler. Eğer makinelerden "şapkalı çocuk köpekle oyun oynuyor" gibi bir cevap veya daha gelişmiş bir cevap almak istiyorsak, önce makineye çocuklar, şapkalar, köpekler ve oyunlarla ilgili birçok veri seti yüklememiz gerekir. Veri setleri ne kadar çoksa o kadar çok sayıda katman oluşur ve bu sayede makinelerde derin öğrenme gerçekleşir. Yani zaman içinde makineler, tanınması istenen şeylerin ayırt edici özelliklerini bu katmanlar sayesinde kendisi belirleyerek neden-sonuç ilişkisi kurabilir. Bunun sonucunda derin öğrenen makineler, yapay zekanın ortaya çıkmasına ve gösterilen resmi "kırmızı şapkalı çocuk Jack Russell Terrier türü bir köpekle oyun oynuyor" şeklinde anlamlandırabilmesini sağlar. Derin öğrenme yani Deep Learning'in nasıl gerçekleştiği hakkında fikir edindiğimize göre şimdi de ne olduğuna bir bakalım. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin bir alt kümesidir. Yani insan gibi davranabilen, düşünebilen ve tahminde bulunabilen yapay zekaların eğitilmesini sağlar.
Dolayısıyla ne kadar derin bir öğrenme gerçekleşirse, yapay zekalar da o kadar derin ve gelişmiş bir düşünme kabiliyetine sahip olur. Bu duruma kısa bir süre önce gündeme düşen, hem korkutucu hem de ilgi çekici bir yapay zeka teknolojisi olan deepfake'i örnek olarak gösterebiliriz. Deepfake, görseller ve videolar üzerinde yapılan montajla İnsanların jest ve mimiklerini taklit ederek yüksek gerçekliğe sahip sahte videoların üretilebilmesini mümkün kılıyor. Bu teknolojiyi kullanan araştırmacılar, Mona Lisa'nın mimiklerini hareket ettirmiş, Albert Einstein ve Marilyn Monroe gibi ünlülerin de fotoğraflarını video haline getirerek yayınlamışlardır. Daha bilindik derin öğrenme kullanım alanları arasında, cep telefonlarındaki asistanları, sosyal medya platformlarındaki kişiye özel içerikleri, yüz tanımayla giriş yapılan mobil uygulamaları örnek olarak gösterebiliriz. Son olarak, değişen öğrenme modelleriyle şimdiden dünyanın, yaşamlarımızı da içine alan hem ürpertici hem de inanılmaz bir geleceğe işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bana grafen teknolojisiyle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki. Grafen, grafit dediğimiz maddeden üretilmektedir. Grafit ise kurşun kalemlerin uçlarında da kullanılan doğal bir malzemedir. 2004 yılında Rus bilim insanları Andrei Geim ve Konstantin Novoselov tarafından laboratuvar ortamında keşfedilmiştir. Hem de çok basit bir yöntemle, bir grafit parçasını seloteyple temizleyerek. Geim ve Novoselov bu keşiflerinden dolayı 2010 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüşlerdir. Grafenin teknoloji alanında çığır açacak özellikleri var. Şimdi sizinle bir süper kahraman düşünelim. Adı Grafen Adam olsun. Bu kahramanımız çelikten 300 kat sağlam, elmastan daha sert, elektriği iletmede de bakırdan daha etkili olsun. Dünyanın en ince ve hafif kahramanı olan Grafen Adam'ın aynı zamanda vücudu saydam, bükülebilir olsun. Çok fazla özelliği oldu değil mi? İşte grafen saydığımız tüm bu özelliklere ve daha belki de fazlasına sahip. Vay canına! Peki bu özellikleri günlük hayatta nerelerde kullanacağız? Grafen teknolojisinin gayet geniş bir alanda kullanılacağı, hatta geleceğin grafen teknolojisi üzerine kurulacağını söyleyebiliriz. Grafen sayesinde suya, ısıya, şiddetli darbelere dayanıklı, bükülebilir telefonlar üretilebilecek. Elektriği kolayca iletme özelliği sayesinde bu telefonlar çok daha hızlı şarj olabilecek. Şarj demişken sadece cep telefonu bataryaları değil, elektrikli araç bataryaları da grafen sayesinde daha uzun ömürlü olacak. Grafenden üretilecek bir araç bataryası, geleneksel hibrit araçların bataryasından 4 kat uzun ömürlü olacak. Yani bir aracın 10 dakikalık şarjla 10 kilometrelik yol alması sağlanacak. Ayrıca ulaşım alanında daha hızlı elektrikli trenler, daha hafif ve dayanıklı uçaklar üretilebilecek. İnşaat alanında temelinde grafen malzemesi kullanılan depreme dayanıklı bina ve köprüler yapılacak. Giyilebilir teknoloji alanında ise su geçirmeyen, hatta renk değiştirebilen kıyafetler üretilecek. Grafenden üretilen kıyafet ve aksesuarlarınız internete bağlanabilecek. Tansiyon, nabız, şeker gibi hayati öğelerinizi anlık tespit edebilen, hastalık durumunuzu size bildiren kıyafetleriniz olacak. Grafen Adam da bu kıyafetten mi giyiyor? Belki de. Bunların dışında kuantum bilgisayarlar, süper hızlı flash hafızalar, tuzlu suyu içme suyuna çevirecek arıtma cihazları, tüm kişisel bilgilerimize ulaşacağımız akıllı kartlar, kurşun geçirmez yelekler, yüksek kaliteli güneş panelleri üretilecek. Ayrıca grafen temelli teknoloji, bugün kullandığımız teknolojiden çok daha uzun ömürlü olacak. Ne de olsa dünyada şu ana kadar keşfedilmiş en güçlü materyalden bahsediyoruz.